Herkese selamlar. Toyota A segmentindeki aracı Aygo'nun 3. neslini kısmen de olsa tanıttı. İçten yanmalı bir motora sahip olacak araç, sahip olduğu tasarım detayları ile bayağı bir dikkat çekici olmuş. Japon otomobil devi Toyota, düzenlediği bir etkinlikte 3. nesil Aygo'nun tasarımını gösterdi. A segmentine olan ilgi düşüyor olsa da bu sektörden vazgeçmek istemediğini gözler önüne süren Toyota, trendlerde olan SUV sektörüne A segmenti bir SUV ile şehir içinde kullanışlı bir araç ortaya çıkarmaya çalışmış. SUV tabirini B segmentindeki bir araçlar için kullanırdık bilirsiniz, ama bu araç A segmentinde olduğu için SUV biraz büyük gelir. Onun için izninizle çok SUV demek istiyorum. Aracın genel tasarımı Toyota'nın A segmentinde bir crossover tasarladığını düşündürüyor. Şahsen ben ilk gördüğümde küçük bir B segmentinden SUV olarak düşündüm. Böyle düşünülmesine yol açan şey ise büyük tekerlekler ve kalın çamurluklar. Aracı ilk gördüğünüzde A segmentinde olduğunu unutacak olursanız bu Aygo X'in tasarımından dolayıdır ve demek oluyor ki tasarımı başarılı olmuş. Film sahnelerinden çıkmış gibi durmuyor mu? Görüntüleri izledikçe bu arabayı bir yerden hatırlıyorum ama nereden? Sizler neye benzettiniz? Fikirlerinizi yorumlarda yazın, eminim çok güzel şeyler ortaya çıkacaktır. Tabi bizim için asıl önemli olan şey bu aracın fiyatı. Çünkü bir A segmenti olan i10'dan aşağı kalacağını düşünmüyorum. i10'un fiyatına baktığımızda 165.000 ile 186.000 TL arasında duruyor. i10'dan daha pahalı bir fiyat etiketine sahip olacağı çok bariz belli. 180.000, 190.000 TL bu araç yine de pahalı. Ama maalesef fiyatlar bu seviyelere çıktı. Ve zor kazanılacak olan bu 200.000 TL'lere ne yazık ki elle tutulur bir sıfır araç alınamıyor. Ki bu şu anki şartlarda böyle. Dövizdeki bu yükseliş devam edecek olursa 2-3 aya kalmaz ülkemizde en düşük fiyatlı araçlar 200.000 TL'den başlayacak. İnşallah dolar düşer, ÖTV'ye de güzel bir düzenleme gelir de benim bu tahminlerim çıkmaz. Araçtaki tasarım detaylarına baktığımızda ön farların tamponu tamamen kapladığı görülüyor. Ayrıca aracın kapı kolları da dışarıya çıkabilen bir şekilde dizayn edilmiş. İki renkli tasarımıyla göze hoş görünen Toyota Aygo X, yan aynaların ön tarafa bakan kısımlarında da aksiyon kameraları içeriyor. Toyota'ya göre bu kameralar keşfedilecek yeni yolların kayıt altında tutulmasını sağlayacakmış. Reklamcılığın gözünü seveyim, insana ne de güzel kelimeler kurduruyor, vay be. Keşfedilecek yeni yolların kayıt altında tutulmasını sağlayacakmış. Aracın ön kısmında karşımıza çıkan kesintisiz aydınlatmalar arka kısımda da devam ettiğini görüyoruz ve arka stopların öndekiler gibi aynı şekilde birleşmesi şahsen gözüme güzel göründü. Ayrıca aracın genel yapısı için nispeten büyük olan bu aydınlatmalar Aygo X'i olduğundan daha büyükmüş gibi görünmesini sağlıyor. Bu arada bu far tasarımının Volvo C30'u anımsattığını söylemek gerek. Aracı alacak olanlar bu şehir otomobiliyle yeni yerleri keşfederken güzel bir yerde bisiklet kullanmak isteyenler için bisikletlerini kendileriyle götürebilirler. Çünkü bu aracın arka bölümünde plakalıktan çıkan bisiklet taşıma aparatına arkasına bisiklet tutucu ya da port bagajla takılabiliyor. Aracın iç tasarımına dair hiçbir detay ne yazık ki açıklanmadı. Ancak Toyota'nın yeni şehir otomobilinin içten yanmalı bir motorla geleceğini şimdiden söyleyebiliriz. Şirketin kısa bir süre önce tanıttığı Yaris Cross modelinde kullanılan platformun üzerine kurulacak Aygo, bu platform sayesinde aynı sınıftaki diğer araçlardan birkaç adım önde gidecek gibi görünüyor. Her açıdan dikkat çekici görünen Aygo X, cesur tasarımını çift renkli gövde ile birleştirerek Aygo'nun her zaman harekete geçmeye hazır olduğunu vurgulamak istenmiş. Daha sportif tarzı destekleyen eğimli tavan çizgisi de aracın dinamiklik hissini de artırmış. Ön tarafta yüksek teknolojili farlar kaputu bir kanat şekliyle saracak. Alt bölümde altıgen temalı büyük bir ön panjur ve sis farları da bence aracın karakteristik tarzını desteklemiş. Toyota'nın en küçük modeli Avrupa'da planlanacak, tasarlanacak ve üretilecek. Kasım ayında piyasaya merhaba denmesi bekleniyor. Bu arada Aygo'nun üzerindeki lastiklere lastik deyip geçmeyin, çünkü bu lastikler bu araç için özel tasarlanmış. Goodyear, Toyota Aygo X için sert görünüşlü bir tasarıma ve yüksek performansa sahip bir konsept lastik geliştirdi. Toyota, Aygo X modelini tanıtırken özel yapım, lazer işlemeli yanaklara sahip Goodyear lastikleri kullandı. Toyota yeni A segmenti modelini Çekya'da bulunan Toyota'nın Kolin fabrikasında üreteceğini de açıkladı. Yeni A segmenti araç üretim adedi, planları ve lansman zamanlaması ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bu videoda bu kadar. Hadi Allah'a emanet olun.